1940'lı yıllar. Genç Türkiye Cumhuriyeti en zorlu sınavlarından biriyle karşı karşıyaydı. Nüfusun 3'ünden fazlası köylerde yaşıyordu. Ama bu köylerin çoğunda ne bir okul vardı ne de bir öğretmen. Ülke genelinde her 5 kişiden 4'ü okuma yazma bilmiyordu. Kadınlarda bu oran daha da yüksekti. Şehirde yetişen öğretmenler ise uzak, yolu bile olmayan köylere gitmeye pek istekli değildi. Peki bir devlet öğretmenin ayak basmadığı yere okulu nasıl götürebilirdi? Bulunan cevap o güne kadarki bütün alışkanlıkları tersine çeviriyordu. Öğretmeni şehirden köye taşımak yerine köyün kendi çocuğunu eğitip yeniden köyüne öğretmen olarak göndermek. Bu düşüncenin mimarı İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'tu. Onu bir devlet politikasına dönüştüren isim ise Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel oldu. Yöntemin adı basitti ama kökten değiştiriciydi. İş içinde eğitim, yani yaparak, üreterek ve yaşayarak öğrenmek. 17 Nisan 1940'ta çıkarılan bir kanunla köy enstitüleri resmen kuruldu. Kısa süre içinde Anadolu'nun dört bir yanında 21 enstitü açıldı. Çoğu ürünün ve öğrencinin kolay ulaşabilmesi için tren yollarının yakınına, kırın tam ortasına kuruldu. En çarpıcı yanı ise şuydu: bu okulların binalarını büyük ölçüde öğrencilerin kendisi inşa etti. Tuğlayı da, dersi de, geleceği de kendi elleriyle ördüler. Enstitüde gün ikiye bölünürdü. Sabahın yarısı kültür dersleriydi. Matematik, tarih, edebiyat ve fen. Diğer yarısı ise tarlada, atölyede ve şantiyede geçerdi. Öğrenci hem kitap okur, hem ekin eker, hem de duvar örerdi. Kız ve erkek öğrenciler aynı sıralarda birlikte okudu. O dönem için bu başlı başına cesur bir adımdı. Her enstitüde bir müzik aleti vardı. Binlerce köy çocuğu hayatında ilk kez kemanla, mandolinle tanıştı. Amaç yalnızca okuma yazma öğretmek değildi. Köyü içeriden dönüştürebilecek, kendine güvenen, üreten bir insan yetiştirmekti. Sistem hızla büyüdü. 15 yıl içinde 17 bine yakın öğretmen köylerine geri döndü. Yanlarında yalnızca bir diploma değil, tohum, fidan, kitap ve yepyeni bir yaşam biçimi taşıdılar. Bu okullardan yazarlar, şairler ve düşünürler yetişti. Anadolu köyünü ilk kez köyün kendi insanı anlattı. Ama bu kadar hızlı büyüyen bir hareket aynı hızla güçlü tepkiler de topladı. Topraktan ve eski düzenden çıkarı olanlar tedirgin oldu. Kimileri enstitüleri fazla özgür, fazla sorgulayan buldu. Değişen siyaset ve soğuk savaşın gerilimi enstitülerin üzerindeki gölgeyi büyüttü. 1954'te köy enstitüleri kapatıldı ve sıradan öğretmen okullarına dönüştürüldü. Kuruluşlarından yalnızca 14 yıl sonra bu büyük eğitim deneyi sona ermişti. Yine de geride bıraktıkları kolay kolay silinmedi. Okudukları, yazdıkları ve yetiştirdikleri koca bir kuşağı aydınlattı. Köy enstitüleri bugün hala tartışılıyor. Bir eğitim mucizesi miydi? Yoksa yarım kalmış bir hayal mi? Belki de ikisi birden. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Belgelerle kalın.